1832 Meksika'sında yaşayan bir Fransız pasta şefisiniz. Aniden yetkililer dükkanınızı bastılar, biraz pasta yediler ve hesabı ödemeden ayrıldılar. Ne yaparsınız? Pastacı Monsieur Remontel, 1000 peso değerindeki dükkanındaki bu olaydan ötürü Meksika hükümetinden 60.000 peso tazminat ister. İflas etmiş Meksika hükümeti tazminatı ödeyemez ve mağdurumuz öfkeyle Fransız kralına yazar. Ancak şikayetler sadece Remontel'in mektubundan ibaret değildi. Kral Meksika'daki diğer Fransız vatandaşlarından da şikayetler alıyordu. Fransa Başbakanı Louis Meksika hükümetinden 600.000 peso, 3 milyon frank tazminat ödemesini talep ettiğinde şikayetler daha da arttı. Meksika'da günlük ortalama maaşın 1 peso olduğu bir dönem için bu aptalca orantısız bir paraydı. Meksika Devlet Başkanı Anastasio Bustamante ödemeyi reddettiğinde, Kral Louis Philip, Meksika Körfezi'ndeki tüm Meksika limanlarını ablukaya alması için bir filoya emir verdi. Filo Charles Baudin tarafından yönetildi ve filoya ablukanın yanı sıra Veracruz şehrine ele geçirilmesi ve San Juan de Ula Kalesi'nin bombalanması emredildi. Abluka nedeniyle Meksikalılar Corpus Christi'den mal kaçırmaya başladılar, ta ki Teksaslı yetkililer tarafından durdurulana ve Birleşik Devletler Fransızlara yardım etmek için bir gemi gönderene kadar. Yaklaşık 3 aylık abluka ve bazı küçük savaşlardan sonra bir barış anlaşmasına varıldı ve Meksika hükümeti sonunda 600.000 peso ödemeyi kabul etti. Fransız birlikleri ve gemileri ayrıldı. Fransızlar, Meksikalıların asla 600.000 ödemeyeceklerini biliyordu. Bu daha sonra 1861'de Meksika'da yaygın olarak bilinen 2. Fransız müdahalesi için bir gerekçe olarak kullanıldı. Pasta Savaşı, aynı zamanda Antonio López de Santa Anna'nın bacağını kaptırdığı ve onu bir askeri törenle gömdürdüğü bir çatışmaydı. Daha sonra bu savaş yaralarından ve halk desteğinden yararlandı ve 5. kez Meksika başkanı oldu. Bu komik sebeplere dayalı savaş, emperyalizmin sudan bahanelerle başkaları üzerinde nasıl bir hakimiyet kurduğuna dair güzel bir örnek. Egemenler kaybeden tarafta bile olsa her türlü kazançlı çıkar. Aynı durum günümüz ekonomik krizleri için de geçerli. Benzer durumlar hakkında bildiklerinizi bizimle paylaşın. Lütfen bu tür videoların ön plana çıkması için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve bilgi gerçeklere ulaşmanın tek yoludur. İzlediğiniz için teşekkürler.